Slotlardan eve para ile dönmenin 10 adım videomun birinci bölümünü yayınlamıştım ve o videoda da kazinoya girmeden evvel yapmanız gerekenleri yani hazırlıklarınızı 3 madde olarak anlatmıştım. Bu videomu izlemeden evvel o videomu izlemenizde büyük yarar var. Bağlantısını bu videomun sonuna ekledim. Slotlardan eve para ile dönmenin 10 adımı konusunun bu ikinci videosunda ise kazino içerisinde yapmanızı tavsiye ettiklerimi de 4. maddeden başlayarak 10. maddeye kadar yani 7 madde halinde sizlere sunuyorum. Başlamadan evvel kumar ile ilgili ekrana gelecek olan uyarı yazısındaki kanun maddelerine uygun değilseniz videonun devamını izlemeden çıkmanızı önemli rica ediyorum. Dördüncü madde, kazinoya girdiniz, önce kazinoyu dolaşın. Evet, buraya kadar geldik. Girişte bahsini ettiğim birinci videomda yer alan 3 maddeye uygun olarak bütçenizi belirlediniz, kalkma sınırlarınıza ve hangi kazinoyu seçeceğinize karar verdiniz, kaç gün kaç seans oynayacağınızı da hesapladınız. Size daha evvel sunmuş olduğum bir videomda anlattığım gibi oynayacağınız gün sayısı ve gün içerisindeki seans sayılarını ve bahis büyüklüklerini de hesapladınız. Bakın bu bahis büyüklüğü hesaplamasını anlatıp Excel uygulamasını da ekinde verdiğim videomun linkini de belki kaçırmışsınızdır diye yukarıya ekliyorum. Burada göreceksiniz onu. Konumuza dönelim. Bütün az evvel dediklerimi yaptınız ve artık kazinodan içeri adımını attınız. İlk yapmanızı istediğim şey nedir biliyor musunuz? Bütün kazinoyu önce bir dolaşın. Hemen bir slot makinesinin başına çökmeyin. Neden dolaşın diyorum? Belki geçen gittiğinizden sonra yeni slotlar gelmiş olabilir. Belki favori oyununuz artık bu kazinoda yer almış olabilir. Belki çok uzun zamandır oynamadığınız ama sevdiğiniz bir slotu görürsünüz. Kazinoyu dolaştınız, o zaman makinelerin başına oturup oynamadan evvel bir liste yapmanızın zamanı değil mi? Paranızın ne kadarını hangi slota ayıracağınızı tespit etmeniz gerekmez mi? İşte önce bunu yapın. Yani listenizi oluşturun. Bakın şimdi hangi noktaya geldik? Bütçenizi belirlediniz. Kaç gün kaç seans oynayacağınıza karar verdiniz. Bahis büyüklüğünüzü hesapladınız. O seans için ayırdığınız paranız nereye kadar azalınca veya nereye kadar yükselince kalkacağınıza da karar verdiniz. Artık oynamaya başlayabilirsiniz. Bütün bunları yaptığınızda artık patron sizsiniz sevgili dostlar. Kazino değil. Kazino sizi yönlendiremez. Slot makineleri sizi esir alamaz. Artık bunlara müsaade etmiyorsunuz. Kontrol sizin elinizde. Okuyun. 5. yani bir sonraki adımınız bahsinizi koymadan evvel okumak. Neyi okuyun diyorum. Tabii ki oynayacağınız slot makinesi oyununun ödeme tablosunu ve açıklamalarını. Bunu diyorum çünkü ben daha bunları okuyan oyuncu neredeyse görmedim. Arkadaşlar en fazla 2 dakikalık okumanın size ne zararı var ya? 2 dakika zaman kaybedeceksiniz öyle mi? O kadarcık sabrınız yok mu yahu? Bunu söylediğim bazılarınız ne diye okuyayım abi diyor. Okusam neyi değiştirecek? Basıyorum düğmeye olup bitiyor. Verirse veriyor, vermezse vermiyor. Bakın okumanın zararı yok, tam tersine faydası var. Ve burada en önemli noktalardan birisi jackpotlar. Bazı makinelerde jackpotlar her bahis büyüklüğü için geçerli değildir. Mesela örnek olarak diyelim o makinede 10 lira veya 20 lira veya 30, 50, 100 lira bahis seçenekleri var. Siz 10 lira bahisle inşallah jackpot kazanırım diye oynarsınız ama sonra bir bakarsınız ki o makinenin açıklamalarında jackpot şansı 50 lira ve üzeri bahisler için geçerlidir yazıyordur. Yani 10 lira, 20 lira, 30 lira bahisler için jackpot kazanma ihtimali yoktur, sıfırdır. Bu ne demektir sevgili dostlar biliyor musunuz? 10 lira, 20 lira ve 30 lira bahis yapanlar eğer bir şey kazanıyorlarsa bu kazanç size bir miktar indirim yapılarak veriliyor ve sizden kesilen bu indirim ise jackpot için bir köşeye ayrılıyor yani biriktiriliyor ve sizin bu jackpot'ı yakalama şansınız sıfır. İşte böyle makinelere rastladığınızda şu iki hareketten birini yapmanız gerekir. Ya bahsinizi jackpot verecek bahis seviyesini çıkartmalısınız ki bunu asla tavsiye etmem. Çünkü jackpot çok küçük bir ihtimaldir. O bahis miktarları ya sizin bütçenize uygun değildir ve paranızın çok kısa zamanda bitmesine sebep olabilir ya da siz o kadar büyük bahislerle oynamak istemiyorsunuzdur. Bu durumda doğru hareket o slotta asla oynamamaktır. Madem o bahis ile size jackpot şansı verilmiyor, neden başkasının jackpot'ını finanse edesiniz değil mi? Diğer seçenek ise bahis büyüklüğünüzü jackpot şansı sunulan seviyeye çıkartmaktır. Eğer bu sizi rahatsız edecek bir seviye değilse okey. Ama ben olsam birinci seçeneği uygular ve o slot makinesinin başından kalkarım. 6. madde
Kontrolünüzü kaybetmek. Kontrolünüzü kaybettiğiniz anlarda ne yapacaksınız? Bu neden önemlidir? Çünkü hepimizin kazinoda kontrolümüzü kaybettiğimiz ve sonucunda da kendimizi uçurumdan attığımız anlar vardır. Ne dediğimi anlamışsınızdır. Hani şöyle hissedersiniz ya, bu bonusu artık yakalamam lazım. Yakalamam lazım çünkü bu slotu çok besledim ama bir türlü de gelmiyor. Gelene kadar da makineye para koyup oynamaya devam etmem lazım. Para koyarsınız, gene koyarsınız ama o lanet bonus turu bir türlü gelmez ve böylece kendinize koyduğunuz tüm sınırları aşar ve kendinizi uçurumdan aşağıda bulursunuz. İşte ben böyle durumları görmenizi, böyle anları anlamanızı, bu kritik eşikleri idrak etmenizi istiyorum. Hatta bunu iyice düşünün ve tabiri caizse buna çalışın ki böyle bir durum geldiğinde sizde hemen jeton düşsün. Moraliniz bozulup elleriniz titremeye, alnınız terlemeye başladığında hemen durup bütün fişlerinizi, biletlerinizi alıp kendinizi hemen kazinodan dışarı atın ve kazinoya en az 30 dakika hatta 1 saat sonra tekrar gelin. Hatta o gece geri gelmeyin. Sevgili dostlar, 8. madde şu: kazançlarınızla tekrar oynamayın. Onları saklayın ve dokunmayın. Bir slot makinesinde veya bir masa oyununda oturmuşsunuz ve belli bir miktar kazanmışsınız. Zaten ne kadar kazanırsanız duracağınızı daha evvel kararlaştırmıştınız ya. İşte o an geldi. Kalkmak için hedeflediğiniz kâra ulaştınız. İşte o esnada ne yapmak istediğiniz tamamen size kalmış sevgili dostlar. Takip edebileceğiniz 2 yol var. Birinci yol tabii ki kazancınıza sıkı sıkı sarılmanız ve oyundan kalkmanız. Hani demiştik ya, o seans için bütçeniz 1000 liraydı ve üst hedefiniz olan 1500 liraya ulaştınız. Şimdi kalkma vaktiniz. İnanın en iyi seçenek budur sevgili dostlar. İkinci seçilebilecek yol ise ana paranızdan veya kazancınızdan birisini seçip onunla oynamaya devam etmek. Yani sevgili dostlar, burada ya 500 lira olan kazancınızı saklarsınız ve ana paranız olan 1000 lira ile oynamaya devam edersiniz. Ve eğer bunu yaparsanız o seans için ayırdığınız ana para olan 1000 lirayı kaybetseniz bile 500 lira ile kalkmış olursunuz. Yani sıfırı tüketmemiş olursunuz. Veya da ana paranız olan 1000 lirayı saklar, yani o 1000 lirayı unutur ve kazancınız olan 500 lira ile şansınızı daha yüksek bahislerle veya volatilitesi yüksek olan makinelerde deneyebilirsiniz. Tabii burada da söylemeye gerek yok. Eğer bu 500'ü kaybederseniz ana paranız olan 1000 liraya dokunmayacaksınız. Bakın, geldiniz, oynadınız, eğlendiniz ve para kaybetmeden kalktınız. Kârınız bu oldu. Daha ne? Sanırım söylemeye gerek yok. Bir yana ayırdığınız, sakladığınız ve yok saydığınız kazancınızı veya ana paranızı zayıflık gösterir ve tekrar oyuna sokarsanız da geçmiş olsun. Çok büyük ihtimalle onu da kaybeder ve sıfırı tüketmiş olursunuz. 9. madde sevgili dostlar, inşallah gelir başınıza. Büyük bir ikramiye kazandığınızda bunu kutlamak. Diyelim ki çok şanslı bir gününüzdesiniz ve bir jackpot yakaladınız. Her oyuncu bunu arzu eder ama dediğim gibi bu takip edilecek bir hedef değildir. Çünkü jackpot takip etmek doğru bir strateji değildir ve size çok zarar verebilir. Ama er geç bir gün bir jackpot yakaladınız diyelimmiş. Peki şimdi ne yapacaksınız? O parayı gene slot makinalarına yedirip oynamaya devam mı edeceksiniz? Benim cevabımı zaten tahmin ediyorsunuzdur. Asla böyle bir şey yapmayın. Bu tür kazançlar kazino ortamından hemen ve vakit kaybetmeden çıkartılmalıdır. Yöntemi ne olursa olsun bunu yapmalısınız. ATM'ye mi yatırırsınız, havale mi yaparsınız, ne yaparsanız yapın ve o parayı sakın ama sakın oyun bütçenize ekleyip o parayla oynamayın. Bakın, zaten bu özel ve çok nadir bir durumdur. 40 yılın başında başınıza gelir. Bunu kutlamalısınız ama kutlama yolu o parayı tekrar makinalara basmak değildir. Olmamalı. Böyle durumlarda kazino çalışanların dediklerine de asla kulak asmayın ha. Hani derler ya, bugün şansınız çok iyi, daha bol kazançlar falan. Sakın bu laflara inanmayın. Evet, böyle durumları kutlayın. Hem de kazinon dışında kutlayın. Belki kendinize veya eşinize bir şeyler alırsınız. Ama ne yaparsanız yapın, o parayla sakın tekrar kumar oynamayın. O parayı unutun, yok sayın. Evet, size son olarak da şunu tavsiye ediyorum. Oynamayı sevdiğiniz oyunları oynayın. Ve oynamaktan zevk almadığın saniyede de durun, oynamaya devam etmeyin. Çünkü unutmayın, siz keyif için oynuyorsunuz. İnsan para kazanmak için slot oynamaz, başka işler yapar. Daha evvel dediğim gibi, keyif alırken kazanırsanız o da bonustur. Bazı oyuncular yüksek volatiliteli oyunları oynamaz.
Onların stili değildir. Bazıları ise yüksek risk, yüksek kazanç peşindedir ve özellikle volatiliteleri yüksek oyunları seçerler. Her ne kadar benim tarzım değilse de tercihinize karışamam. Ama yüksek volatiliteli oyunları oynamayı seviyorsanız da bunun ne demek olduğunu bildiğinizden, anladığınızdan emin olun. Çünkü bu oyunlarda oynayabilmek için kalın cüzdanlara ihtiyacınız olacaktır. Çünkü çoğu basışınız boş çıkacaktır. Son bir şey daha söyleyeyim. Bir sürü yerde aynı lafları tekrar ettiğimi farkındayım ama bunu özellikle yaptığımda bilin. Tekrar tekrar söylemem sizin iyiliğinizedir. Çünkü ben istiyorum ki kazinoya girerken bilgilerinizin size verdiği güvenle başınız dik girin ve patronun siz olduğunu bilin ve gösterin. Yani kuvvetli olan siz olun. Son olarak da size bir oyun tavsiyem var. Buna bir taktik de diyebiliriz. Bunu mutlaka en az bir defa deneyin. Bu şekilde oynarsanız mutlaka kazanırsanız da demiyorum Buradaki yani bu oyundaki ana gayem size slotlarla ilgili anlatmaya, öğretmeye çalıştığım şeyleri uygulamanızı sağlamak. Üstelik de bunu oldukça eğlenceli bir şekilde yapacaksınız. Bir oyun oynayacaksınız ve sonunda da anlatmaya çalıştığım bazı önemli noktaların farkına varacaksınız. Buna eminim. Örneğin diyelim ki kazinoya slot oynamaya 2000 lira oyun bütçesiyle girdiniz. İlk olarak bu parayı mesela 10'a bölüp 10 adet 250 liralık oyun parası yapıyorsunuz. Sonra ilk 200 liranızla istediğiniz bir slota gidip oynuyorsunuz. Tabii makul bir de bahis seviyesi seçiyorsunuz. Örneğin 10 lira veya maksimum 20 lira gibi. Bu 200 lira ile oynarken İlk kazandığınızda durup biletinizi cash out ediyorsunuz. Bakın 200 lirayı ilk geçtiğinizde demiyorum. 10 liralık bahsinizi geçen ilk kazancınızda diyorum. Mesela 10 liralık bahis yaptınız ve o basıştan 15 lira kazandınız. Hemen biletinizi alıp o 200 liralık turunuzu bitiriyorsunuz. Ne oldu? İlk 200 liralık seansınız sona ermiş oldu. Daha sonra diğer 9 turun her birini 200 lira ile başlayarak oynuyorsunuz. Ve her seferinde ilk 10 lirayı geçen kazancınızda duruyor ve biletinizi alıyorsunuz. Hiçbir şey kazanmadan 200 liranız biterse de bir sonraki 200 liralık tura başlıyorsunuz ve sonra da cüzdanınıza koyduğunuz bütün biletleri toplayıp sonuca bakıyorsunuz. Bakın bakalım 2000 lira ile başladığınız oyunda sonuçta kaç liranız olmuş? 2000 liradan az mı, çok mu? Buradaki fikir kazançlarınızın farkındalığını arttırmak. Çünkü biliyorum ki normal oyununuzda kazançlarınızı tekrar o slota yüklüyorsunuz. Yani ara kazançları kurşununuz gibi görüyorsunuz. Bir diğer konu da kazandığınızda kazancınızla yetinmemek, tatmin olmamak. Nedir abi tatmin noktanız? 200 lirayla oynarken 1000 lira mı? 500 lira mı? Maalesef çoğu oyuncu bunu bile düşünmüyor. Nerede duracağını bile düşünmemiş oluyor. Oynuyor da oynuyor. Bu sistemde hiç olmasa kazançlarınızın farkında olacaksınız ve oyununuz kötü bile gitse o slotun başından sıfırla değil bir şeyle kalkacaksınız. Bakın bunu daha eğlenceli bir hale de getirebilirsiniz. Mesela iki arkadaş yan yana aynı sistemle oynarsınız ve sonunda daha fazla para ile 10 adet 200 liralık turu bitiren düelloyu kazanmış olur. Bakın burada bu oyun önerimi kısa kestim. Daha detaylı olarak bu oyunu slot videolarımda Cep Mühendisi Slot Düello oyunu ismiyle ayrı bir video olarak bulabilirsiniz. Buraya yukarıya bağlantısını ekliyorum. Şaka bir yana sevgili dostlar, slotlarla oyunlarda bir numaralı problem nedir? Oyuncular nerede çuvallıyor biliyor musunuz? Ne zaman oyunun başından kalkmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bakın bu tarz bir oyun ile ne makineyi manipüle ettik, ne de öyle acayip zor ve düşünülemeyecek bir şey yaptık. Biz sadece kendimizin kontrol edebileceği şeyi, yani kendimizi kontrol ettik. İşte bu kadar basit. Daima söylüyorum, slotlarla oynarken slotları kontrol edemezsiniz. Ama kendinizi kontrol edebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu kanalda kazino oyunlarının matematiklerini inceleyerek siz oyunculara en doğru oyun taktiklerini bilimsel olarak vermeye çalışıyorum ki şansınızı arttırabilirsiniz. Bu videonun sonunda slot makineleri videolarının oynatma listesinin linkini de ekliyorum. Göz atmanızda fayda var. Hatta oynatma listeler arasında Blackjack oynatma listeleri var, Rus pokeri oynatma listeleri var. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsanelerin safsataları değil, doğrularını öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınızın olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyorum. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.